Bugün bildiğimiz haline en yakın anlamda bir spor türü olarak futbol 1888 senesinde İngilizler tarafından icat edildi. Ülke içinde kısa sürede popülerleşen oyun Britanya İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı esnasında deniz aşırı ülkelere giden donanması tarafından hızla tüm dünyaya yayıldı. Öyle ki ülkemizde kurulan ilk futbol takımı da Smyrna FC'dir ve oyunu İzmir açıklarında demirleyen İngiliz donanmasından öğrenmiştir. Dünyanın birçok farklı noktasında sevilerek oynanan bu oyunu her kültür farklı şekilde değiştirdi. Ancak İngilizler futbolun mucide olmanın getirdiği hafiflikle adada oynanan futbolun her türlüsünün Avrupa ya da diğer kıtalarda oynanandan daha üstün olduğuna inanarak uzunca bir süre kendisini dış dünyaya kapatmış, hatta İngiliz kulüplerinin uluslararası turnuvalara katılmasını yasaklamıştı. Halbuki 1940'ların sonuna geldiğimizde Avrupa'da çok üst düzey futbol oynanıyordu. Sanırım İngilizlerin bunu anladığı gün Match of the Century olarak kayıtlara geçen Macarlar tarafından bozguna uğratıldıkları gündü. Akabinde Sir Matt Busby gibi birkaç yenilikçi adamın inisiyatifiyle Avrupa'ya kendilerini açtılar. Ancak o günkü adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1968 yılına dek hiçbir İngiliz kulübü kazanamadı. Takibindeki 10 yıl Avrupa ile ciddi bir rekabete girilmiş ve bu kupayı 7 senede 4 kez kazanan Liverpool'un başarılarıyla bu savaşı da kazanmışlardı. Derken korkunç şeyler yaşandı. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu elim olayda holiganizm patlak verdi. Devam eden 20 senede İtalyan ve İspanyol takımları farkı açtılar. İngilizler bu oyunda en popüler aktör değildi artık. Kendi buldukları bu sporda yeniden söz sahibi olabilmek için belki de yenilikçi bir vizyona ihtiyaçları vardı. Ve İngiliz kulüplerinin 1992'de ortak bir görüyle ortaya koydukları bu vizyonun adı Premier Lig'ti. Detayları devamlı değişerek çağa ayak uydurmaya çalışsa da kurulduğu günden beri misyonu aynı aslında. Adadaki rekabet seviyesini öyle bir düzeye çıkaralım ki her İngiliz kulübü Avrupa'da başarılı olabilsin. Bugün geldiğimiz noktaya bakarsak bunu başardıklarına dair hiçbir şüphe yok. Premier Lig an itibariyle dünyanın en çok takip edilen ligi. Bazıları buna katılmayabilir ancak bu içerikte bunun sebeplerini konuşacağız. Dünyanın en rekabetçi ligi 30 sene gibi kısa bir sürede nasıl ortaya çıktı? Burger King sunar. Hayatın yazılı olmayan ama değişmez kurallarından biridir. Bir şey ne kadar popülerleşirse onu seven kadar sevmeyenlerin sayısı da artar. Hem ülkemizde hem de dünyada Premier Lig'in en iyi lig olmadığını düşünenler de var. Ve bu karşıt görüşün dayandığı en güçlü argüman şu: madem Premier Lig dünyanın en iyi ligi, o zaman son 10 senede neden Şampiyonlar Ligi'ni sadece 3 kez İngilizler kazandı? Hatta bu sene yarı finallerde dahi hiçbir İngiliz takımının olmaması bu argümanı kuvvetlendiren bir diğer güncel gerçeklik. Ancak demin zikrettiğim üzere Premier Lig'in temel misyonu bir iki takımı güçlü kılacak şekilde değil, kümülatif kaliteyi arttıracak biçimde düzenlenmişti. Örneğin geçtiğimiz sezon Premier Lig takımlarının yayın gelirini nasıl paylaştıklarına bir göz atalım. Şampiyon Manchester City'nin geliri 198,6 milyon euroydu. İkinci sıradaki Arsenal 196,3, üçüncü Manchester United 193,6, dördüncü Newcastle United 191,1 ve beşinci Liverpool 188,6 milyon euro gelir elde etti. Sıralamada aşağı doğru indikçe gelirlerin her basamakta yaklaşık 2'şer milyon euro civarı azaldığını söyleyebiliriz. Listenin en aşağısına inip 20. sırada yer alan Southampton'ın gelirine baktığımızda ise pastadan 150 milyon euroluk bir pay aldığını görüyoruz. Öyleyse gelin şimdi de bu gelir dağılımının La Liga'da nasıl olduğuna bakalım. Geçen sezonun şampiyonu Barcelona 60,6, ikinci Real Madrid 53,5, üçüncü Atletico Madrid 46,3 ve dördüncü Real Sociedad 39,2 milyon euro kazanmışlar. La Liga'daki toplam gelir 360 milyon euro ve ilk 4 sırada yer alan takımlar bunun 250 milyon eurosunu yani %56'sını paylaşırken pastanın geri kalan %44'lük dilimini tam 16 kulüp bölüşüyor. Başka bir deyişle ilk 4 kulüp kaymağını yerken diğer 16 kulüp dibini sıyırmak zorunda kalıyor. Daha çarpıcısını söyleyeyim. 20. sırada yer alarak sadece 900 bin euro kazanan Elche bu yayın havuzundan şampiyon Barcelona'ya göre tam 75 kat daha az kazanmış. Oysa Premier Lig'de bırakın 75 kat fazla almayı, şampiyonun kazandığı ödül 20. sıradaki takımın 2 katı bile değil. Dolayısıyla La Liga'daki düzenin güçlüyü daha güçlü, güçsüzü daha güçsüz kıldığını, Premier Lig'deki düzenin ise çok daha eşitlikçi, çok daha sosyalist bir düzen olduğunu söyleyebiliriz. Zaten organizasyonun kuruluş vizyonu birer Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ya da Paris Saint-Germain gibi hakim güçler yaratmak değil, bu hakim güçlerle kafa kafaya oynayabilecek en az 5-6 takım ortaya koymak. Velhasıl bu vizyonu son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'ni kaç kez İngilizler kazandığı perspektifiyle değerlendirmek yanlış olacaktır. Asıl bakılması gereken İngilizlerin kümülatifte ne kadar başarılı olduğudur ve şayet güncel ülke puanı sıralamasına bakarsak toplamda 104.303 puan toplayan İngiliz kulüplerinin
Lig'inin en yakın rakiplerine 15.000 puanlık bir fark attığını görürüz. Uzun lafın kısası 92 yılında bu düsturla kurulan Premier Lig markası gerek ödül paylaşım sistemi, gerek ortaya çıkardığı rekabetçi takım sayısı ve gerekse Avrupa'da elde ettiği toplam puanla 2024 yılı itibariyle misyonunu gerçekleştirmiş durumda. Zaten bir ligin rekabet seviyesini ölçmek için bakılması gereken ilk kriterlerden biri toplam rekabetçi takım sayısıdır. Evet, Real Madrid, Barcelona ya da Bayern Münih çok büyük, çok güçlü kulüpler. Paralel bir evrende onları Premier Lig'e dahil etme şansımız olsaydı burada da şampiyonluğa oynayacaklarını düşünmemek için hiçbir sebep yok. Fakat günün sonunda sormamız gereken soru şu: dünyanın geriye kalan tüm liglerinden Premier Lig'e gözü kapalı dahil edebileceğimiz, bu ligin rekabetçi yapısına katkı sağlayabilecek toplam kaç takım var? Örneğin İspanya'dan 2 devi aldık. Hadi yanlarına Atletico'yu da ekledik diyelim. Dördüncü bir takım sayabilir miyiz? Serie A'nın son 4 şampiyonu yani Inter, Napoli, Milan ve Juventus'u aldığımızı varsayalım. Geri kalanlarını dışarıda bıraksak hangisi gücenir? Fransa'dan Paris Saint-Germain haricinde alabileceğimiz bir takım var mı mesela? Yahut Almanya'da 10 yılı aşkın süredir Bayern'e diş geçirmekte zorlanan Bundesliga ekiplerinden. Gerçek şu ki dünyanın başka hiçbir yerel liginde rekabetçi takım sayısının bu kadar fazla olduğu bir örnek daha yok. Big Six tabirini mutlaka duymuşsunuzdur. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Tottenham uzunca bir süredir Premier Lig'in en üst tabakasını oluşturuyor ve bunlara büyük altılı deniliyor. Fakat her sezon muhakkak bu büyük altılıya eşlik eden ve onların arasına girmeye çalışan bir iki takım daha çıkar. Bu ekipler Everton, Southampton, West Ham United, Leicester City ya da Wolverhampton arasında değişir. Son dönemlerde ise transfer piyasasında yaptığı ataklarla Newcastle United ve Aston Villa büyük altılının eşlikçileri. Zaten sırf puan durumunda ilk 5'i zorlayabilecek şu takımları sayarken dahi toplam 13 farklı kulübün ismini zikretmiş oldum. Özetle Premier Lig'de gerçekten boş takım yok. Her takımın kadrosunda çok önemli oyuncular var. Her deplasman ayrıca zor, her puan aslanın ağzında. İşte insanlar Paris Saint-Germain'in Lig 1'i nasıl domine ettiğini takip etmektense böylesine rekabetçi bir organizasyonu izlemeyi çok daha fazla tercih ediyor. Seyir zevki dediğimiz şey elbette ölçülebilir bir şey değil. Kişiden kişiye farklılık da gösterebilir ancak bir futbol maçını zevkli kılan temel şey oyunun ne kadar hızlı oynandığıdır. Söz gelimi topun bir o kalede bir bu kalede olduğu bir müsabakada gözlerimizi ekrandan ayıramazken kendi yarı sahasında düşük tempoyla oynayan takımların maçındaysa elimiz istemsizce telefonumuza gider. Günün sonunda bu oyundaki temel amaç goldür ve oyun ne kadar hızlı oynanırsa o kadar çok hata olur. Çünkü insanın doğası gereği bir eylemi hızlı yaptığında pas olur, dribbling olur ya da kayarak müdahale olur, hata riski artacaktır. Futbol bir hatalar oyunudur ve hatalar arttıkça gol şansı da artar. CS Gözlemevi'nin son yayınladığı raporda açıkça görüyoruz ki Premier Lig oyunun atletik açıdan en hızlı oynandığı lig. Araştırma futbolcuların yaptığı koşuları 3 şekilde ele alıyor. Depar, hızlı koşu ve ivmelenme. Deparlar oyuncuların saatte 25 km hızın üstüne çıktığı koşular. Hızlı koşu, saatte 11 kilometrenin üstüne çıkılan yani tempolu koşular. İvmelenme ise oyuncuların saniyeden daha kısa sürede 11 kilometreye ulaştığı durumlar. Ve tüm bu veriler yüzde endekslendiğinde Premier Lig en yakın rakibine 25 baremlik fark atmış durumda. Serie A'yı 67,7 ile Lig 1, 65,5 ile La Liga ve 56 ile Bundesliga takip ediyor. Az önce Premier Lig'de boş takım yok demiştik ya hani. İşte bu araştırmadaki asıl çarpıcı nokta Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'in 85,5 indeks puanıyla diğer 4 büyük ligden daha yukarıda olması. Yani üst ligiyle alt ligiyle adada bu oyunu hızlı koşarak oynamak bir futbol kültürü. Kaldı ki bu araştırmada ortaya koyulan veriler sadece işin atletik performans boyutu. Bir de işin hızlı düşünme, çabuk karar verme boyutu var. Onlar kadar hızlı koşamayanların da mental hızıyla adadaki tempoya katkı sağladığını söyleyebiliriz. Üstelik bu tempoya katkı sağlayanlar sadece oyunun baş aktörleri değil. Hocasından taraftarına, hakeminden VAR operatörüne kadar herkes oyunun yavaşlamaması için çaba sarf ediyor. Örneğin yine CS'in sunduğu bir başka rapora göre 5 büyük lig arasında en az faul çalınanı Premier Lig. Hakemler mecbur kalmadıkça oyunu durdurmuyor. VAR'dakiler çabuk karar veriyor. Teknik adamlar çoğu zaman 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanmıyor. Ve taraftarlar da oyunun durmasına sebep olacak bir şey yapmıyorlar. Hal böyle olunca zaten hızlı koşan veya hızlı düşünen bu oyunun baş aktörleri de bu yüksek tempolu oyun kültürüne eşlik ediyor. Mesela en ufak bir müdahalede kendilerini yere bırakıp taklalar atmıyorlar. Yerlerde yatıp yuvarlanmıyorlar ki birçok takım prensip olarak yerde yatan bir oyuncu olsa bile topu dışarı atmıyor ve devam ediyor. Her biri dayanıklılığı yüksek oyuncular olduğu için out atışı, taç ya da faulleri birer mola gibi kullanmayıp topu hemen oyuna sokuyorlar.
Sonuncusu ve belki de en önemlisi, hakemin sahadaki mutlak otorite olduğunu ve ne yaparlarsa yapsınlar onun kararını değiştiremeyeceklerini bilerek hareket ediyorlar. Tabi buraya kadar bahsettiğimiz her şey kalite gerektirir. Hızlı oynamak teknik yetenek, hızlı düşünmek mental yetenek, hızlı koşmaksa fiziksel yetenek talep eder. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Peki FA Premier Lig'deki oyuncu kalitesini nasıl regüle ediyor? Birleşik Krallığın İçişleri tarafından belirlenmiş sadece futbolda değil tüm meslek gruplarında geçerli bir çalışma izni kanunu var. Özetle İngiltere'de çalışma izni edinmek için almanız gereken ve açılımı Governing Body Endorsement olan GBE isimli bir onay mevcut. Her meslek kolu için farklı yeterlilikler, farklı ustalık belgeleri gerektiren bir puanlama sistemi aslında. Bu kriterlerden 15 puan ve üzeri topladığınızda çalışma izni alabiliyor, altında kaldığınızda ise alamıyorsunuz. Özetle Birleşik Krallık göçmen işçi politikasında nitelikli iş gücü arıyor. Ve bu durum futbolda da tam olarak böyle. Kendi ülkesinde milli olmuş mu? Ya da geldiği takımda Avrupa Kupası maçlarının ne kadarında süre almış gibi kriterler gözetiliyor. Eğer oyuncu bu kriterlerde 15 puanın altında kalırsa çalışma izni çıkmıyor. İşte bu bürokratik düzenlemelerin Premier Lig'e yaptığı katkı, kulüplere transfer yaparken asgari bir kalite standardı belirliyor olması. Başka bir deyişle İngiliz takımlarını seçkin bir havuzdan alışveriş yapmak durumunda bırakıp tıpkı ülkesine göçmen işçi alırken uyguladığı gibi nitelikli futbolcuya yönlendiriyor. Birçoklarına göre oyundaki en iyi aktif 6 numara olan Rodri, Norveç'in en önemli iki oyuncusu Erling Haaland ve Martin Ødegaard, Portekiz savunmasının bel kemiği Ruben Dias, orta sahasının en önemli iki oyuncusu Bruno Fernandes ve Bernardo Silva, son dünya şampiyonu Arjantin'in parlayan yıldızları Enzo, McAllister ve Alvarez'in yanı sıra kaleci Emiliano Martinez, Mısır futbol tarihinin en büyük oyuncusu Muhammed Salah ve biraz daha doğuya gidelim, Güney Kore'nin en kariyerli ismi Heung-min Son, Hollanda milli takımının kaptanı Virgil van Dijk, Belçika kaptanı Kevin De Bruyne. Özetle Premier Lig, dünyanın birçok farklı noktasından en iyilerin bir araya gelerek top koşturduğu bir futbol sahnesi. Ve elbette birçok farklı ulustan dünyanın en iyilerini bir araya getirmek ucuz bir iş değildir. Maddi güçleri bakımından Big Six ekipleri doğal olarak en iyileri hedeflerken, bunların dışında kalan ekipler ismi yeni piyasa yapan ve ileride tekrar paraya çevrilebilecek adaylara yönelir. Örneğin Leicester'dan Manchester City yapan Cezayirli Mahrez, yine Leicester'dan Chelsea'ye geçen N'Golo Kante, Soton'dan bir dönem için tarihin en pahalı stoperi unvanını alarak Liverpool'a giden Van Dijk ya da son dönemden Caicedo, Fofana ve McAllister gibi oyunculara örnek verebiliriz. İngilizler bu stratejiyle paranın içeride kalmasını sağlarken Big Six kulüpleri de kendilerinin faydalanamadığı ihtiyaç fazlası oyuncularını sık sık ligin daha düşük profilli ekiplerine satıyor. Örneğin Declan Rice, Romeo Lavia ya da Mark Guehi paranın ters yönde içeride kalmasına verilebilecek güzel örnekler. Evet, Premier Lig her sene 2 milyar euronun üzerinde bir para harcıyor olsa da bunun yaklaşık olarak yarısı ligin kendi içinde yarattığı bir ekonomi. Öte yandan demin yayın gelirleri üzerinden gördüğümüz kazanç tablosunu bir harcama kıyasına dönüştürecek olursak, geçtiğimiz yıl Premier Ligi 7. ve 10. sıralar arasında bitiren 4 orta sıra kulübünün bu sezon yaptığı harcamaların toplamı 523 milyon euro yapıyor. Öte yandan aynı dönemde tüm La Liga takımlarının yaptığı toplam transfer harcaması 536 milyon euro. Yani Premier Lig'in 4 orta sıra takımı La Liga'nın tamamına yakın bir ekonomi yaratıyor. Ki Manchester United, Arsenal, City ve özellikle de Chelsea gibi transfer obezi kulüplerin yaptığı harcamalara girersek, neyse boş verin girmeyelim, canımız sıkılır, tadımız kaçar. Özetle Premier Lig kulüpleri çok izlendiği için çok kazanıyor, çok kazandığı için çok harcıyor, çok harcadığı için çok izleniyor. Premier Lig her ne kadar 92 yılında kurulmuş olsa da neticede futbolu bu adamlar icat etti. Haliyle tarihteki en eski kulüpler İngiliz kulüpleri ve tarihteki en eski rekabetler de bu topraklarda doğmuş. Her takımın kendisine ait oldukça sadık birer taraftar kitlesi var. Boş tribünlere oynayan kulüp yok. İşte Premier Lig'in bu kadar çok izleniyor olmasının sebeplerinden biri de bu lokal rekabetler sayesinde hemen hemen her fikstürde çok daha kolay pazarlanabilir maçlar içermesi. Manchester ya da Kuzey Londra derbisine girmeye ya da son dönemde Liverpool ve City arasındaki rekabete değinmeye zaten gerek yok. Ama söz gelimi boş vakti olan ve izleyecek maç arayan bir futbol sever olarak İtalya'nın en büyük yerel rekabetlerinden biri olan Genova-Sampdoria maçını mı yoksa Merseyside derbisini mi tercih edersiniz? Dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bu kültürel miras
Premier Lig markasının getirdiği oyun hızıyla birleşince ligin küme düşme hattında bulunan ancak oynadığı her müsabaka bir gol şölenine dönüşen Luton Town'un maçları bile ender gelişen ataklarıyla meşhur Osasuna maçlarından çok daha büyük bir seyir zevki vaat ediyor. Ki bu arada Luton Town dediğimiz kulüp 1885 yılında kurulmuş olup tarihin en eski futbol kulüplerinden biri. Gel gelelim Premier Lig yönetimi elindeki bu son derece ilgi çekici ürünü de çok iyi pazarlıyor. Sanırım Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nin ardından görebileceğimiz en üst düzey kurumsal kimliğe sahip futbol organizasyonu. Logosuyla, fontuyla, seçtiği renk skalasıyla, maç önü ve maç sırasında ekrana yansıyan KJ'leriyle son 10 yıldır diğer tüm ligler tarafından örnek alınan sektörün öncüsü. Marka değerini zedeleyecek en ufak bir söylem ya da eyleme izin verilmeyen, bunlara karşı son derece ağır yaptırımlar uygulayan FA, aynı zamanda yeterince güneş görmeyen bu topraklarda muhteşem zeminlerde futbol oynanmasını zorunlu kılıyor. Evet, maddi güç çok önemli. Ancak en az onun kadar önemli olan nasıl bir vizyona sahip olduğunuz. Bugün İngiltere ile diğer ligler arasında çok büyük bir uçurum var. Ancak emin olun bundan 25 yıl kadar önce benzer bir fark Serie A ve diğer ligler arasında mevcuttu. La Liga'nın prime'ı ise şüphesiz mutlak rekabet dönemiydi. Bu iki olağan dışı adam sayesinde İspanya Ligi hem yıldız oyuncuların ilk tercihi hem de dünyanın en çok ilgi gören ligi olsa da bu rekabet kurumlara değil şahıslara endeksliydi. Günün sonunda her ne kadar bizden biriymiş gibi gözükmeseler de Ronaldo ve Messi birer insandı ve yaşlanacaklardı. Ki Ronaldo'nun bu rekabetten ayrılmasıyla La Liga çok büyük bir kan kaybı yaşadı. İngilizlerse yaklaşık 30 sene önce oldukça uzun vadeli bir planlama ve çok daha sürdürülebilir bir modelle yola çıktılar. Önce ulusal liglerini yeniden yapılandırdılar, ardından bu ligin dünyanın en iyisi olduğuna dair gerçekçi bir algı yarattılar ve nihayetinde bu algıyı son derece başarılı, eşitlikçi bir ekonomiye dönüştürdüler. Ömrüm yeter mi? Sanmam. Ama kim bilir belki bir gün bu topraklarda da benzer bir dönüşüm görürüz. Çünkü her ne kadar uzak bir ihtimal gibi gözükse de bu işler futbolu kafaya takmış birkaç tane vizyoner insana bakar. Burger King sundu.